Herkese merhaba, ben Doktor Göksel. 2021'e bomba gibi bir başlangıç yaptık diyecektim ama yapamadık. Çünkü 2021'de hala Covid pandemisi nedeniyle böyle yavaş yavaş yapıyoruz her şeyi. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, bir sürü testler yapıyoruz, ameliyatlarımıza öyle devam ediyoruz. Çok yoğun ameliyat programı yapmıyoruz. Derken 2021 ama çok daha iyi olacak gibi bir his hala var içimde. Her şey iyi gidecek inşallah. Şimdi bugünün videosu aslında bize ulaşmak isteyen, bana gelip muayene olup işte ameliyat olayım mı olmayayım mı diye karar verme aşamasında olan kişiler için son derece aydınlatıcı bir video olacak. Nasıl bir yol izliyoruz? Prosedürlerimiz nelerdir? Öncesinde neye göre karar veriyoruz ve ameliyat olalım mı olmayalım mı kararı aşamasında nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok ayrıntıyla ilgili kısa bir video. Evet, birincisi iki grup hastamız var. Birincisi İstanbul'da olan, bize çok kolay ulaşabilen, muayenesini olup ondan sonra işte kontrollerine gelebilen grup. İkincisi şehir dışı ya da yurt dışından gelen hastalarımız azımsanmayacak boyutta. Dolayısıyla İki ayrı planlamayı yapıyoruz. İstanbul'daysanız iş biraz daha kolay belki de. Aslında çok büyük fark yok bugünlerde. Çünkü muayenelerimizin bir kısmını, en azından o ön görüşme, form doldurma, birbirimizi tanıma kısmını online olarak yapıyoruz. Yurt dışından da gelseniz, yurt dışından da ulaşsanız, İstanbul'da da olsanız çok fark etmiyor. Online muayenemizin sonrasında her halükarda sizi buraya muayeneye çağırıyoruz. Çünkü simülasyon yapılıyor, işte burnunuzun içi değerlendiriliyor, cilt yapınız değerlendiriliyor derken sizi görmeden bir ameliyat kararı vermem mümkün değil, takdir edersiniz ki. Bu aşama tamamlandıktan sonra muayene sırasında bir simülasyon işlemimiz var. Şimdi simülasyon yapalım mı yapmayalım mı tartışması doktorlar arasında bile hala var ve bazı doktorlar simülasyon yapmadan ameliyata girmeyi tercih ediyorlar. Çünkü simülasyon birebir ameliyat sonrasını göstermiyor. Hastanın beklentisini arttırabilir ya da farklı yönlere yöneltebilir. Ben yapmayı tercih ediyorum. Neden derseniz. Benim açımdan bir numaralı önemli olan şey hastamla olan algı uyumum, kafa uyumum. Neden? Çünkü burun estetik ameliyatı en sık yaptığım ameliyat ve burun estetik ameliyatı yüzün şeklini, ifadesini çok değiştiren bir ameliyat. Eğer estetik algımız örtüşmüyorsa bu ameliyat sonrasında mutlu olma olasılığımız düşük. Ben ameliyattan memnun olmadığım bir sonuçta çıkamam. Sizi de memnun etmeyecek bir sonuç hayat boyu ikimizi de mutsuz eder. Dolayısıyla aslında o online görüşmede dahil olmak üzere simülasyondaki esas istediğim şey birbirimizi anlamayı kolaylaştırmak. Benim yaptığım simülasyon sonucu hastamın kafasındakiyle yaklaşık olarak örtüşüyorsa beraber yola çıkabiliriz anlamına geliyor. Önemli bir gösterge. Tabii ki %100 değil ama önemli bir gösterge. Ameliyat sonucu simülasyona ne kadar benzer? Tabii ki %100 benzemez. Ama çok anormal, çok farklı şeyler de çıkmaz ameliyat sonrasında. Çıkmaması lazım. Doktor-hasta ilişkisi güvene dayalı bir ilişki. Aslında özel hayatınızdaki ilişkiler gibi. Bir süre bu burun ameliyatı sonrası pansumanlar, kontroller derken ortalama 2 yıl görüşüyoruz biz hastalarımızla ve her hastam artık aileden birisi gibi olmaya başlıyor. Ben şaşırıyorlar hatta doktor nasıl hatırladın beni diye çünkü 1 yıldır görmemişim mesela. Birbirimizin hayatına giriyoruz. Dolayısıyla birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hastanın bakış açısı tarafından doktoruna güvenmesi gerekiyor. Doktorun bakış açısı tarafından da hastaya güvenmesi gerekiyor. İşte burada sık sorulan sorulardan birisi ya da tartışma konusu doktor hasta seçer mi? Buradaki konu aslında bir seçim değil. Hasta doktor seçer, istediği doktoru seçme hakkına sahiptir. Doktor ise bilgisiyle, deneyimiyle o güne kadar başına gelenler ve gelmeyenler hepsini böyle bir buluşturup bu hastanın ameliyata uygun olup olmadığına karar verir. Dolayısıyla sadece ameliyata değil, kendi tekniği ve kendi elde edeceği sonuca da uygun olup olmadığına karar vermeli başta. Benim estetik algım, benim tekniğim, benim deneyimimle eğer sizin bu ameliyata uygun olmadığınızı düşünüyorsam nasıl yola çıkabiliriz, nasıl mutlu olabiliriz? İşte o zaman hastalarıma açıklıyorum. Yani sizin bu ameliyata hazır olmadığınızı hissediyorum dediğim oluyor ya da birbirimize uyumlu olmadığımızı hissediyorum dediğim oluyor ya da sonuçtan mutlu olmayacağız gibi hissediyorum dediğim oluyor. Bu aşamada da buna isterseniz seçim deyin, isterseniz analiz deyin ama bir şekilde doktorun doğru hastayı ameliyat etmesi gerekiyor. Kendisi için doğru hastayı, hastanın da kendisi için doğru doktoru bulması gerekiyor. İşte bu seçimin
karşılıklı örtüşmesi konusu. Bence olmalı çünkü herkesin estetik algısı farklı, her doktorun tekniği farklı, her hastanın anatomisi, yapısı, psikolojisi farklı. Dolayısıyla bütün bunların birlikte olmadığı durumlarda mutsuz olan sonuçlara yol açabiliyoruz. Yol açmamak için de hem hastamızın hem doktorun mutlu olması için bütün bu analizlerin teker teker basamak basamak yürümesi gerekiyor. Ne yapıyorum? Online görüşme. Online görüşme sonrasında sizi muayeneye davet ediyoruz. Muayenemiz sırasında simülasyon yapıyoruz. Yetti mi? Baktık çok her şey süper gidiyor. Ameliyat öncesinde son bir görüşmemiz daha var. Birbirimizi daha iyi anlayalım. Üstünden bir kere daha geçelim diye. Yetti mi? Ameliyat sabahı bile aslında farklı şeyler konuşup tartışmamız mümkün ama genellikle o ilk görüşmede karşılıklı hissedilen güven ve evet benim kafam rahat hissi yeterli oluyor diyebilirim. Sonrasında ise işte kontroller, ilk pansumanlar, ilk haftasında 1-2 kez görüşüyoruz. 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıl ve 2. yıl kontrolleri. Yani sık sık görüşüyoruz. Bütün bu kontroller dışında hastalarımız kontrol zamanı olsa da olmasa da zaten geliyorlar. Biz karşılıklı hep birbirimizi görüyoruz aslında. Göremediğimizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Olmadı WhatsApp'tan görüntülü arıyoruz birbirimizi. Sonuç olarak 2 yılın sonrasında ben de tatmin olmuşsam, evet artık iyileştik, işler yolunda diyorsam sadece çaya kahveye beklemeye başlıyoruz. Genellikle bu işler böyle yürüyor. Benim tarafımdan, benim kliniğimde ama tabii ki herkesin tekniği, herkesin bakışı farklı. Simülasyon yapmıyorum diyene de saygım var. Hastayı bir kere görüyorum diyene de saygım var. 5 kere görüyorum diyene de saygım var. Ama merak ediyorsanız bu kanalda zaten benim ne yaptığımı öğrenmek için buradasınız. Dolayısıyla işlemler böyle yürüyor. Yurt dışından gelen hastalarla ilgili de öncesinde onlara bir taslak simülasyon yapıp gönderiyorum ama o bir taslak çünkü hastayı görmeden yaptığım simülasyon ne kadar gerçekçi olabilir? O da en azından kafamızda bir aşağı yukarı örtüşüyor muyuz, örtüşmüyor muyuz onu anlatıyor bize. Evet, videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da daha aktifiz aslında. Rino İstanbul hesabından burada mı bilmiyorum bir yere koymuştur diye tahmin ediyorum burayı. Köşelerden birinde Instagram'ımız var. Rino İstanbul'u takip etmeyi unutmayın. Bir de bildirimlerinizi açarsanız eğer yeni videolardan haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.